İsveç, İskandinavya Yarımadası'nda yer alan bir ülkedir. İran ise daha güneyde, Orta Doğu'da yer alan bir devlettir. Peki bu iki devleti yer değiştirirsek ne olurdu? İlk olarak Nega drone'umuzu İran karasına gönderelim. Toprakları kaldırıp İsveç'in bulunduğu konuma taşıyalım. Mega drone İran'ı havada tutarken bu sırada diğer Mega drone'u İsveç'e gönderip Orta Doğu'ya yolcu edelim. Aynı zamanda İran'ı yerleştirelim. Ancak Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler İran'ın altında kalıp yok olurlardı. Ayrıca Finlandiya'da topraklarının yarısını kaybederdi. Norveç ise ikiye bölünüp kuzeyi ve güneyi arasındaki kara bağlantısı kopardı. İsveç'i yerleştirdiğimizde Hint Okyanusu'nda yer alan bir ada olurdu. Soğuk ve dondurucu kutup ikliminden eser kalmazdı. Böylece fıstık, safran ve çeşitli meyveler artık yetiştirilebilirdi ve ülkeye ek gelir sağlanırdı. Ancak ne yazık ki kutup porsu ve kutup tilkisi gibi türlerin nesli tükenirdi. Ek olarak meşe ve kayın ormanları daha sık görülürdü. Vasra ve Halland bölgeleri okyanus akıntıları sayesinde eşsiz plajlara dönüşürlerdi. İran'da ise kolza tohumu ve şeker pancarı en çok yetiştirilen tarım ürünü olurdu. Ormanlarında bol miktarda yabani böğürtlen ve mantar yetişirdi. Ayrıca İran'da bulunan Kebir ve Lut çölleri soğuk iklimin etkisiyle ormanlık alanlara dönüşürdü. Fakat İran çitası ve çöl tilkisi gibi türlerin nesli tükenirdi. İran yüksek nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için Avrupa ülkelerinden tarım ürünleri ithal etmeye başlardı. Urmiye ve Merivan gibi şehirler binlerce balık türünün bulunduğu okyanusta balıkçılığın yapıldığı şehirler haline gelirdi. Bunun dışında kutup iklimini sevmeyen Azerbaycan Türkleri ve Kürtler daha güneye Fars yerleşimlerine göç etmeye başlarlardı. İsveç'in Dalarna bölgesinden doğalgaz çıkarılmaya başlanırken Basra körfezindeki kuyulardan büyük miktarda petrol çıkarılırdı. Böylelikle İsveç ekonomisi yükselirdi. Hazar Denizi artık okyanusun bir parçası olurdu. Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerin Hint Okyanusu'na kıyısı olması sebebiyle okyanus ticaretinde dünyada söz sahibi olurlardı. Özellikle İsveç'in Skien limanı gemilerin sıkça uğradığı bir bölge olurdu. Ayrıca yaşam şartlarının iyi olması ve hatta güzel kızları olması sebebiyle bile çevresindeki ülkelerden göç alırdı. İran'daki halk ise daha yüksek yaşam standartları olan Avrupa'ya göç etmek isterdi. Bir diğer konu büyüleyici manzarasıyla gökyüzünde görülen kutup ışıkları artık İran topraklarından izlenebilirdi. Ayrıca İran'ın en yüksek dağı olan 5610 metre yükseltili Demavend Dağı Avrupa'nın en yüksek ikinci dağı olurdu. İsveç'te 95.700 tane göl bulunur. Ancak 100 yıl içinde kurak iklimden dolayı bu göllerin sayısı 20.000'e kadar düşerdi. Yukasjärvi köyündeki buz oteli erirdi. Diğer bir konu İsveç enerji üretmek için atık ithal ediyor. Bu konuma geldiğinden çevresindeki yüksek nüfuslu ülkelerden istediği kadar ucuza atık ithal edebilirdi. Ayrıca İsveç ürettiği Volvo marka arabalarını yakınındaki ülkelere ihraç ederdi. İhraç edeceği diğer bir ürün de Julmust olurdu. Çünkü İsveçliler bu içeceği koladan bile daha çok seviyor. İran ise dünyanın burun estetiği başkenti olarak bilinir. Bu yüzden birçok Avrupalı burun estetiği yaptırmak için yakınındaki İran'ı tercih ederdi. Askeri alanda İran, balistik füzeleri ve radar sistemleri ile Avrupa'nın güçlü ülkeleri arasında yer alırdı. İsveç'te ise 267.570 ada bulunur ve dünyanın en çok adası olan devlettir. Bu adalara kuracağı askeri üslerle birlikte Orta Doğu'da sözü geçen bir ülke olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.